Türk köyü olarak anılan bir köy öğrendim. Dedim ki hemen gideyim sizlere göstereyim. 30 metreye kadar çıkmış arkadaşlar dalgalar. İnsanlar çok fazla fark edememiş açık denizde olduğu için. Tsunami buraya yakın bir bölgede olmuş ama Türkiye gelip burada 450 tane ev yapmış. Dedi ki Türkçe dersimiz var dedi. Aa, Biz çok şaşırdık buna. bu 60. ev. 60. ev. Orada da Türk bayrağı var. How are you? You good? Abla çok tatlı ya. Böyle ayaklarını şıp 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 yaptı. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. Köpeklerin geldiğini düşünüyorlar böyle. Burada 7 tane köpeği almışlar böyle. İlk günden ara gazı çekiyor. Melih gibi çıkıyor abi oraya. Oturuyor. Atıyor oltasını. Tahtadan oltasını abi. Orada balık tutuyor. Gelmek isteyenler kesinlikle gelsin. Yani iş potansiyeli çok yüksek çünkü. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Küstüm çiçeği değil mi bu ya? Şöyle dokunuyorsunuz. Bakın hemen yapraklarını kapatıyor, kesiyor. Gördünüz mü? Bak burada da var. Şöyle dokunduğunuz an yapraklarını kapatıyor hemen. Küstürdük lan bütün çiçekleri. Çiçekleri küstürmeyelim arkadaşlar. Benim yaptığımı yapmayın. Sri Lanka'dan çok güzel bir yerden sizlere selam vermek istiyorum. Ülkenin güneyindeyim dostlar. Veligama isminde bir sahil kasabasındayım. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bir yandan da sinekler beni yiyor. Onları kovalamaya çalışıyorum. Çok tatlı bir sahil kasabasındayım. Merkezinden uzaklaştığım farklı bir noktaya gideceğim. Buraya geldiğimde, ülkenin güneyine geldiğimde araştırma yaparken Türk köyü olarak anılan bir köy öğrendim. Dedim ki hemen gideyim sizlere göstereyim. Yola koyuldum. Arkadaşlarımla beraberim. Onları da sizlere tanıtacağım şimdi. Güzel bir yere geldik. Şu manzara da videoya başlamak istedim. Bu manzaranın oraya gelmişken küstüm çiçeğini gördüm. Video bu şekilde çiçekleri küstürerek başladık. Kusura bakmasınlar, birazdan açılırlar. Bu videoda birazcık Türk köyünü gezeceğiz. Sahil kasabalarına vakit geçiririz. Tanışabilirsek yeni Türklerle tanışır, sohbet eder. Onlardan hikayelerini dinleriz. 2004 yılında burada çok ciddi bir felaket yaşandı, bir tsunami yaşandı. O konu hakkında birazcık bir şeyler anlatmak istiyorum. Yeni bir videodayız, yeni bir gündeyiz. Başladı dostlar videomuz. Çayınızı, kahvenizi, atıştırmalıklarınızı, yemeğinizi hazırlayın. Videoya başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Kardeş Alsancak'tan geçer mi? Hadi kardeşim buyur gel. Abi yemin ediyorum kaçak tuttuk. Saatte kaçak tuttuk. Bitirin kardeşim hemen. Kısa mesafe mi? Ama Kısa mesafe almıyorsunuz değil mi abi? Bir de şuraya sen levye koydun. Abi dur, el freni. Müthiş bir şey ya, el frenine var. Burada levye gibi takılıyor burada. Dostlar, bir önceki videodan Melih kardeşimi hatırlıyorsunuz. Biz Kamboçya'da tanışmıştık. Orada çok fazla vakit geçirememiştik. Sonra Sri Lanka'da denk gelince birazcık beraber vakit geçirmek istedik ve beraber videolar çekiyoruz. Güzel oldu. Sen de içerik üretiyorsun. Evet. Melih'i de lütfen arkadaşlar videonun başında söyleyeyim. Takip edin. Instagram'ını ve YouTube'unu ben aşağı bırakacağım, şu an görüyorsunuz. Lütfen abone olun, takip edin. Benden de selam gönderin. Eyvallah. Kankacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şükür çok iyiyim. Dün biraz güneş altında ezilmişiz. Bayağı bir güneş yemişiz. Bu videolar kolay Mahvolduk ya. olmuyor. Bu kardeşim geceye kadar çalışıyor. Sabah kalkarken zorlanıyoruz. Sen O yüzden de öyle beğeni vallahi ya. yorumlarınızla kanala destek olursanız çok seviniriz. Beğen, yorum alırız. Evet, Beğen, yorum bugün- ve abone olursanız çok seviniriz. Evet, tempolu güzel bir video Evet, bekliyor abi. güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Çok tatlı bir yere geldik şimdi. Bir manzara da başladık video ama buraya geliş sebebimiz tabii ki de manzara değil. Hemen göstereyim sizlere. 2004 yılında bir tsunami yaşandı arkadaşlar burada. Tabii ki çok hasar bıraktı. Özellikle sahil kasabalarında çok hasar bıraktı. Şu an izlediğimiz manzaranın hemen dibinde bir tane cami var. Türkiye o hasardan sonra bu camiyi onarmış arkadaşlar. Türk Kızılayı'nın burada amblem silinmiş, bayrak silinmiş ne yazık ki. 2006 yılında bu camiyi restore etmişler arkadaşlar. Türk Kızılayı'nın destekleriyle burası onarılmış. Şimdi ziyaret etmek istiyorum ama şort giydik. Bir bakalım, en azından bir kısmını göstermeye çalışayım sizlere. Cami böyle arkadaşlar. Belki içeri girmemize izin vermeyebilirler doğal olarak, çünkü şort var altımızda. Ama buradan da olsa göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradaki yazı biraz daha sağlam kalmış. Türk bayrağı var ve Türk Kızılayı yazıyor. Türk Kızılayı'nın destekleriyle bu cami restore edilmiş arkadaşlar. Şöyle içerisi sessiz göstereyim sizlere.
Caminin arka taraflarına doğru gittikçe çok güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Endonezya'nın Sumatra adası var arkadaşlar. Onun kuzeybatısında deniz tabanında 9.1 ila 9.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. 1600 kilometre uzunluğundaki fay hattı kırılmış bu depremde ve deniz tabanı birkaç metre yukarı fırlamış. Böyle olunca tabii tsunami yaratıyor arkadaşlar. Çok ciddi bir deprem, çok ciddi büyüklükteki bir deprem ve deniz tabanının birkaç metre yükseldiğini düşünün. Onun yaratacağı etkiyi düşünün. Tsunami gibi çok ciddi bir şey doğurmuş bu olay. 30 metreye kadar çıkmış arkadaşlar dalgalar. İnsanlar çok fazla fark edememiş açık denizde olduğu için. Bu dalgaların kıyıya yaklaştığı an insanlar şunu fark ediyor. Bir duvar yaklaşıyor. Düşünsenize yani 30 metre yüksekliğinde dalga yaklaşıyor. Oturduğunuz sahil kasabasına. Evinizden görüyorsunuz. Kafede, restoranda, bir yerde otururken, sahilde otururken 30 metre yüksekliğindeki bir dalga görüyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere çok ciddi bir yıkım yaratıyor arkadaşlar bu dalga. Tabii gelen her dalga 30 metre yüksekliğinde olmamış. 10 ila 30 metre yüksekliğinde yazıyor internette. Birçok dalga gelmiş ama 10 metre bile çok yüksek. Ve tabii ki bu tsunami çok ciddi hasar bırakıyor. Sadece Sri Lanka'ya değil, bu kıyıları değil, birçok ülkeye hasar bırakıyor. Öyle olunca buradaki insanlar da başka ülkelerden acil bir durum olduğu için, bir felaket olduğu için doğal olarak bir destek, bir yardım bekliyor. Türkiye, Türk Kızılayı bu duruma kayıtsız kalmamış ve buralara yardım desteği ulaştırmış arkadaşlar. Bir tanesi bu cami. Bu camiyi onarmışlar. Belki farklı bir şeyler yapmışlardır. Bir de şimdi gideceğimiz köy, Türk köyü olarak anılmasının sebebi bu. Oraya gidince daha detaylı anlatırım. Oraya bir yardımda bulunmuşlar. Abi tuk tuk sürmek nasıl bir duygu? Abi tuk sürmek bana şey gibi, motosiklet gibi ya. Özgürlüğü güven veriyor, özgürlük veriyor. Bayağı da iyi kullanıyorsun ha. Kapmışsın yani. Sonuçta yani deneyimlerimin arasında Sri Lanka'da bir ay tuk şoförlüğü eklendi abi. Bir yere CV'ye iş başvuruşuna gidersem şey yazacağım, CV'me yazacağım yani. Bir ay tuk şoförlüğü. Ehliyetiniz var mı? Var abi, tuk tuk da kullanıyorum, motor da kullanıyorum. Her şey var abi. Kazım abi sen nasılsın? İyi misin? Ama arkadaşa ben de bir kere gönderiyorum da. Video mu gönderiyor? Zor gidiyor, internet çekiyor. İnternet biraz evet bazen zayıf burada ya. Ama olsun. Güzel geçiyor. Doğası güzel, Doğası güzel. insanları güzel, Her gün ülke başka güzel. güzel, her gün Tabii başka canım. güzel. Bir de beraber böyle denk geldik ya güzel, keyifli, muhabbetli geçiyor yani. Muhabbet çok önemli. Yani yoldaki arkadaşlar için belki de en önemli konulardan bir tanesi muhabbet. Doğru söylüyorsun abi. Muhabbeti insan ölçüyor. Bak mesela şunu çek istersen. Bak hemen yoldan geçerken Heh. duruyorlar abi. Şey atıyorlar. Ne yapıyorlar? Ha bak Yardım orada kutusunu atıyorlar. Ha yardım kutusu mu var orada? Bir saniye hemen. getireyim abi sen. Ha gidiyoruz mu? Şuraya getirme abi. Ben çektim bir iki tane de yani duruyor tutukla atıp devam ediyor. Biraz önce Buraya geliyor abi. bir tuk tuk durdu arkadaşlar bakın. Ben bunu görmemiştim. Burada yardım kutusu varmış. Şuradan hemen tak diye desteğini atıyor. Tuk tuklar geçerken durup buradan destekte bulunup devam ediyormuş. Yardım kutusu. Çok ilginç ha. Şu boşluğu görmemiştim ben. Çaprazdan gördüm de şurayı görmemiştim. Google'da bu şekilde aratırsanız Google haritalarda bulabilirsiniz arkadaşlar köyü. Hemen köyün girişine geldik. Birazcık silinmiş tabela. Buradan Ay Yıldız'ı ben görebiliyorum ama bayağı bir silinmiş. Midigami isminde bir köy arkadaşlar burası. Şöyle tuktuğumuzu park edelim. Ustam teşekkürler. Aha. Minnak komodo. Minnak komodo gidiyor. Bak bak yavru komodo. Çok fena canlılar bunlar ya. Bazıları geyik meyik yiyor ya. Buradaki komodo ejderi değil. Bazı yerlerde var ama bu şey abi. Su monitörü diye geçiyor. Su monitörü. Allah Bunlar Allah. şey ama, Ama çok insanlar- benziyor komodoroya. Çok benziyor. Kertenkele Ben reklamı. ilk gördüm bahçede 1,5 metre. Ben şeyde Eve gördüm karşı. ama Sigiria'daki komodo ejderiydi. Bayağı büyüktü o ya. Bazı bölgelerde varmış. Tamam. Bu da küstüm çiçeği kanka. Evet küstüm çiçeğini videonun başında gördüm. Biraz küstürdüm ben. Yine küstürelim. Çok zevkli bir çiçeği değil mi? Çok zevkli kesiyor. Arkadaşlar geldik. Ama birazcık hayal kırıklığı oldu. Yani bir destek yapmışız zamanında. Çok güzel. Ya bu desteği unutmayalım ya. Ara ara gelelim mesela. İnsanların evleri tadilat görmesi gerekiyorsa bunu yapalım. Şimdi birazdan bakacağız. Tabela gitmiş mesela. Tabelayı yenileyelim. Turkish Village Midigama yazıyor ama Türk Kızılay Derneği falan yazıyor. Türk bayrağı var ama unutulmuş gitmiş gibi yani. Kendimizi buralarda unutturmamamız gerekiyor. Böyle bir yere destek oluyorsak bence unutturmamamız gerekiyor. İnsanların hatırında Türkiye kalması gerekiyor yani. Bak zamanında buraya geldiler, bir destekte bulundular bize zor günümüzde. Yarenlik ettiler, dostluk ettiler. Kayıtsız kalmadılar. O günden bu yana da bizimle beraberler. Bunu hissettirmemiz gerekiyor. Dostluklar böyle kuruluyor. Hemen köyün girişinde bir dispanser var. Yani
eczane var. Burada Sri Lanka bayrağını görüyoruz. Sri Lanka bayrağının anlamını bilen var mı ya? Ben biliyorum abi. Söyler misin kanka? Şöyle gösterelim istersen. Evet, gösterelim. Ben ona bakmayı unuttum biliyor musun? Sinhala Krallık. Krallık, Sinhala Krallığı ve Sinhala aslan halkı demek. O yüzden en önemli figür ve çoğu yerde karşılaşacağımız şey aslan figürü. Bayrağındaki yani bu aslan onların kendi halkı olarak görülüyor. Sinhala halkı, aslan halkı olarak görülüyor. Öyle bir anlamı olduğunu biliyorum. Buradaki renkler ve sarı kırmızı kullanmalarının sebebi yerel tonlardan mı kaynaklı yoksa bir anlamı var mı? Evet, renk olarak bilmiyorum abi. Renk neden o renk bilmiyorum ama Sinhala halkı, aslan halkı. Sinhala halkı. Evet, burada bu dönemde ya eski dönemlerde kurulan önemli krallıklardan bir tanesi. Konuşamadım, dilim dönmedi. Ama mitolojik hikayede de şeyle Hindistan'dan Prens Sürgün geliyor ve ona diyorlar ki 700 tane adam verelim sana. 700 tane farklı iş kolundan insan gönderiyorlar. Onlar burayı keşfediyor ve sonra gidiyor Hindistan'dan eşini alıp tekrar buraya geliyor ve burada bu ülkeyi kuruyor. Bu sinek şarma dediğimiz maymun ve yılan oynatıcıları var ya, onlar da mesela o 700 kişiden bir tanesi olarak geldiğini söylüyorlar. Bana bunu lokal yerlisi anlattı. Bu şekilde anlattı. Bize de kralımız buraya dedi işte sürgün geliyor dedi ve burada 700 kişiyle beraber keşfederek bu adayı buraya yerleşiyor ve ülkeyi kuruyor dedi. Güzel Mitolojik hikaye. hikayeymiş, Çok evet. güzel hikaye bence. Çok güzel hikaye. Renklerle ilgili de şöyle bir şey var. Mesela sarı için ChatGPT'yi Hemen internetin faydaları bakın dostlar, hemen internetin faydaları. Orada da Sinha halkıymış. Yani sarı herkesin bütünlüğü, bordo ise sadece Sinha halkı. Şöyle gösterelim içeriği. Bayağı terk edilmiş gibi bir hali var. Terk edilmiş gibi bir hali var. Kilitli. Hiçbir şey dijital değil. Hepsi her Evet, her şey el yazması Postane bu var, arada. buralarda çok fazla postaneler var. Direkt el yazması arkadaşlar her şey. Gençler ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Afiyet olsun reis. Sinekler doluşmuş hayvanın üstüne ya. Ye yemeğini ye. Telaş yok. Çok tatlı bir yer ya, baksanıza. Çok tatlı bir yer. Top yapmış abi bak. Topu mu o? Muhtemelen kriket oynuyorlar ya. Aa evet, doğru. Doğru, şöyle yere sektirerek atıyorlar. Şöyle koyalım da çocuklar burada bulsun abi topunu. Burası okulun bahçesi. Önce şöyle bahçesini göstereyim. Zamanında o kadar büyük bir yıkım yaratmış ki düşünün, biz iç kesimlere kadar girdik 6-7 kilometre. Tsunami buraya kadar etki etmiş arkadaşlar. Bakın orada. Canlı dostlarımız takılıyor kendi kafasına göre. Böyle bir oyun alanı inşa etmişler. Çok ciddi bir yıkım. Sadece dediğim gibi Sri Lanka etkilenmiyor. Bunu da sizlere anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Okula girebilir miyiz? Şimdi bir bakalım da. Zübeyde okul öncesi. Preschool okul öncesiydi değil mi? Anaokulu aslında. Aynen, anaokulu diye çevireyim. Kamerayı şuradan sokacağım arkadaşlar içeri. Kapı kapalı çünkü. Şöyle sizlere sınıfı göstermek istiyorum. Örgün eğitim hala devam ediyor ama şu an okul kapalı. Bugün eğitim yok. Şöyle göstereyim sizlere. Ha, burada resimler mi vardı kanka? Aynen, çocukların çizdiği resimler var. Çocukların çizdiği resimleri de gösterelim. Filmler istersen. Aynen, şöyle yardım alacağım senden kankacığım. Ben hiç resim çizemezdim biliyor musun ya? Bak 5. sınıftayım, çok iyi hatırlıyorum. Hiç yeteneğim yok resme. O yüzden sevmiyorum da resim dersini. İlgimi çekmiyor yani. Hoca beni bir azarlamıştı, aşağılamıştı sınıfın ortasında. Ya dedim ki şu an düşünüyorum. Yapılır mı yani o bir çocuğa ya? Yapılmaz Benim abi, o gün zorbalık abi. o günden sonra mesela resme karşı yıllarca böyle bir antipatiyle baktım ta ki gezmeye başlayana kadar. Ne zaman ki böyle resim sergilerini gezmeye başladım, mesela Amsterdam'da Van Gogh Müzesi, Rijksmuseum vesaire, böyle müzelere gitmeye başladım. Gerçek böyle resim sanatıyla tanıştım. O zaman ilgimi çekti biliyor musun? Ama Travma abi işte. o güne kadar travmalarla büyüyor. hep o hocamın lafı, aşağılaması. Çok net hatırlıyorum, cırtlak sesli biriydi ya. Böyle şimdi şey yapmak istemiyorum. Yani İade ettik bu şekilde. evet, hiç iyi hatırlamıyorum kendisini ya. Öyle eğitimcilerin olmaması gerekiyor yani. Ama herkes Ne yazık iyi ki. resim çizecek diye bir şey yok. Senin kabiliyetin bu. İşini çok iyi yapıyorsun. Hikaye yakalıyorsun, hikaye anlatıyorsun. Senin kabiliyetin bu abi. Ya tabii o zaman başka bir kabiliyet de olabilirdi mesela. Keşfedemediler, ben buraya evrildim. Abi sen hocasın. Baktın bana resim beceremiyorum, yeteneğim yok, bir şeyim yok. Tatlı dille bir şeyler yapmama vesile et, teşvik et. Ya da idare et beni yani o derste, anladın mı? Yani 2004'te burası sular altındaydı, alt taraflar. Buraya taşımışlar. Her şey yeniden inşa ediliyor be abi. Abi buraya kadar gelmesi çok korkunç değil mi ya suların? Muhtemelen alt tarafa geldi, buraya biraz yukarıda kalıyoruz ya, buraya doğru taşıdılar. Zarar gören yerleri de onardılar. Kuvvetle muhtemel. Evet. Şimdi köyün içine girelim abi.
kapıların önündeki Türk bayraklarını çekelim. Olur. Burası sonradan mı yapıldı yoksa bu okul mesela o zaman hasar alan okullardan bir tanesi miydi yoksa sonradan mı Benim Kızılay tarafından yapıldı? Duyduğum kadarıyla sonradan yapıldı. Ha, sonradan yapıldı, tamam. O bilgiyi de Köy düzeltelim yaptılar, o zaman. 450 şeyli köy yapıldı. Tamam, biz şu an o sonradan yapılan köyün içerisindeyiz. Buraya kadar gelmedi o zaman sular. Ya evet, buraya tamam, ben taşındı. buraya kadar geldi diye Bu düşünmüştüm. da benim bildiğim, okuduğum kadarıyla ve sorduğum kadarıyla. İngilizce bilen az insan var. Bulabilirsek şimdi onlara da sorarız. Sorarız, evet. Bazı yerlerde biz şey sorduk abi, işte Türkçe biliyor musunuz diye sorduk tabii ki. Eğer doğru anladıysa ve doğru cevap verdiyse, çünkü İngilizce olarak söylüyorum. Dedi ki Türkçe dersimiz vardı dedi. Aa, Biz çok şaşırdık ona. Eğer aynı kişiyi bulabilirsek tekrardan soralım ona. olur. Türkçe dersinin olması Sri Lanka'da çok ilginç. Yani hani devam ettiriyorlarsa eğer. Daha demin söylediğim bilgiyi de hemen Melih sayesinde düzelteyim arkadaşlar. Sular buraya kadar gelmemiş. Burayı sonradan insanlar rahat yaşasın diye yapmışlar, inşa etmişler. Buraya kadar sular gelmez diye ama yine de iç kısımlara kadar tsunami etkisini göstermiş. Okulu tekrardan şöyle göstereyim tabelasını. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Türk Kızılay'ı yıllar öncesinde dünyanın bir ucunda hiç tanımadığı insanlara yardım eli uzatabilecek mentaliteden kendi vatandaşlarına çadır satabilecek mentaliteye, yozlaşmışlığa nasıl evrilebilir bir kurum? Böyle güzide bir kurum. Bunu da siz izleyicilerin insafına, yorumuna, takdirine bırakıyorum arkadaşlar. Eleştirilerimi de iletmiş olayım bu noktada. Hello, how are you? You came again. Melih buraya gelmiş arkadaşlar. Buradaki eşrafı tanıyor Melih. He's my friend. Hello. He's a really nice guy. How are you? Gerçekten iyi bir insan. How are you brother? Where Good. is your daughter and son? Abinin kıyafeti çok ilginç değil mi ya? Evet. Sadece böyle bir şey giyiyorlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin ha? Bir şey değil kanka. İşedi mi? Sen çok şeyse işiyor ama. Sevindi bizi görünce. friend. Çok ilginç bir kıyafet. Şöyle bir bez parçası bağlıyor. Oğlum bunun altında Oğlum açıyor mu lan? Çıplak mı? Çıplak. Şaka yapıyorsun. Evet. Mal mülk açık yani içeride. Altta bir şey yok abi. Harbi mi? Evet. Peki bunun kadın için olanın mantığını biliyor musun abi? Yok. Sarı giyiyorlar. Hı hı. Sarilerde de fark ettiysen göbek kısmı açık. Hı hı. Göbek kısmı açık olmasının sebebi eskiden hani kas sistemi falan var ya. Evet. Karınlarının tok olduğunu göstermek ve karınlarının büyük olduğunu göstermek için biz tokuz deyip göbek bölgesini açık bırakıyorlar. Sosyal statülerini belli ediyorlar ve buna Kıyafetle. kıyafetle sari diyorlar. O yüzden de böyle bir göbek kısmı açıklık şeyi var yani. Bak abim de mesela ekonomik durumu iyi, zengin. Abimizin ismi ne? What is your name abi? My name is Candy. Candy. Nice to meet you, Mr. Candy. Türkiye. Turkey. This is Turkish village, ha? Turkey village. Turkish village. Presentation and Turkey 450 house. 450 arkadaşlar. Tsunami buraya yakın bir bölgede olmuş ama kasabada yani sahil kenarındaki insanlar etkilendiği için Türkiye gelip burada 450 tane ev yapmış. Türk Kızılay'a gelip burada 450 tane ev yapmış. Abimiz bunu söylüyor. Köydeki bazı evler bildiğiniz arkadaşlar kaderine terk edilmiş gibi, şöyle göstermek istiyorum sizlere. Yaklaşacağım birazcık. Kaderine terk edilmiş gibi. Yani çok güzel bir destek yapmışız. Ama belki bu insanlar evlerini onaracak parayı kazanamıyordur. Belki hayatlarını idame ettirecek kadar para kazanamıyorlardır. Arada o da olsa gelip böyle bir gönüllülük esaslı evlerini onarmak, burada kendimizi tekrardan hatırlatmak, bu güzel ilişkileri, zamanında kurduğumuz güzel ilişkileri devam ettirmek güzel olurdu diye düşünüyorum ya. Bence güzel olurdu diye düşünüyorum. Bazı evlerde Türk bayrakları var arkadaşlar. Numara vermişler bir de evlere. Onu fark ettim ben kanka. 450 tane ev, hangi evi yaptılarsa numara vermişler. Ve böyle her kapının önünde de Kapının üzerinde de Türk bayrağı var. Hello brother. How are you? Böyle şey ya. Neydi? Uğur Dündar kapıyı çalıyor ya. Evet, şimdi içeri ne giriyoruz. Bezmenler Bey miydi? Dedi kapıyı açın lütfen falan diye. Oğlum kamerayla milletin evine dalıyoruz öyle, ayıp olur ya. Hiç beklemiyordum ben çocuğun kapıyı açacağını. Kapıyı gösterdik. Lütfen kapıyı açar mısınız? Neydi adamın adı ya? Çok komik bir replik ya. Hello. Hello. How are you? Teyzem dişini fırçalıyor. Ve hep var ya, hijyen hep dışarıda abi.
Nasıl dışarıda biliyor musun? Göllere gittim yukarıda. Göllerde duş alıyorlar. Derelerde yıkanıyorlar. İmkansızlık abi ya Evet, evet, aslında. çok büyük Birazcık imkansızlık. garibanlık yani. Evet. Ya evinde su da var mesela. Ben köy evlerinde kaldım. Evinde su vardı arkadaşın. Mesela diyorum ki Kardo benim duş almaya ihtiyacım var falan diyorum. Diyor ki, Göle mi hadi götürüyor? göle gidelim diyor. Ama banyo var orada. Abi gölde ama yılan bulan her şey vardır orada Ben ya. bir hikaye Timsah duydum. vardır. Aynen, ne olmuş biliyor musun? Kadın bir bölgeye gittim. Biraz daha burada 100-150 kilometre yukarıda. Abi kadın bulaşıkları yıkıyor nehirde. Tam böyle yıkıyor. Ondan sonra biz de bu arada şeydeyiz. Akşam saatinde timsah bulmaya çalışıyoruz nehir kenarında. Arkadaş bana dedi ki sana timsah göstereceğim dedi. Abi kadın çamaşırları yıkarken tak kapıyor. Şaka timsah yapıyorsun. gidiyor. Böyle hikaye böyle yani. Siz o bölgedeyken. Biz o bölgede akşam saatinde dedi ki şimdi dedi ışık tutacağım ve dedi gözü parlayacak falan diye biz böyle şey arıyoruz. Bir de su burada abi böyle. Dedim ki bro tamam dedim yeter dedim. Bir de şimdi bulamadı tamam mı? Hırs yaptı. En son yaptığı hareketi söylüyorum abi. Nehire ayaklarını soktu böyle. Böyle ayaklarını şıpış yaptı. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. Köpeklerin geldiğini düşünüyorlar böyle. Burada 7 tane köpeği almışlar abi böyle. 7 tane köpeği kapmış timsah. Dedim ki abi yapma gözünü seveyim. Ben izleneceğim diye sen ölme gel. Adamı çıkarttım böyle gittik yani. Çok tehlikeli Timsah var, evet. bir durum. Ben Amazonlarda gezerken bir tane amcayla tanışmıştım. Timsah avcısıymış kendisi. Bir ekibiyle timsah avlıyorlar. Sonra etini satıyorlar. Para kazanıyorlar. Gelir kaynakları bu. Ölenler, kolunu bacağını kaptıranlar. Gece avlanıyorlarmış bir de. Timsahı gece avlıyorlarmış ve çok zormuş. Anlattı bana. Böyle 7-8 dakika tüm detaylarıyla anlattı. Dedim ki siz de gelebilir miyim? O riski biz alamayız dedi yani. Senin güvenlik riskini biz alamayız dedi. Abi dediğin gibi çok riskli. Çok riskli abi yani. riskli. Direkt kapar. Dostlar bakın. Daha demin gösterdiğim bu ev var ya biraz harabe. 1000 dolara satıyorlarmış. Siz pazarlıkla bunu daha ucuza alırsınız. Ben size söyleyeyim yani. Yatırım yapmak isteyenler, doğanın ortasında güzel bir köyde yaşamak isteyenler gelsin buraya alsın abi 1000 dolar. Ya bu 10 metre desen 100 metrekare hani bir alan yok. Bahçesi falan da vardır bunun. 60 desen 20 ile çarpsan 1,5 milyona bunu yapsan Su kaynağı varmış. Su kaynağı da var. Yer altından geliyordu değil mi? O zaman köydeki evlere hep yer altından su kaynağı geliyor. Evet çoğunda varmış. Çok iyi su da var. Hiçbir zaman problem olmuyor. Tadilatını yapmak için işte usta problemi falan burada. Bu arada aylık 100-150 dolara çalışıyorlar. Aylık 150 dolar. Aylık 100-150 dolara çalışıyorlar. Dün ama bu abi tuk tuktan iyi kazanmış ya. Ama abimin durumu iyi. Abinin durumu iyi evet. Evi gezdirecek. Ya şu kıyafet olayı ben altına bir şey giyiyorlardır belki diye düşünüyordum ama Keşke bilmeseydim bu bilgiyi ama giymedim. giymiyorlarmış. Ulan oğlum ya. Abimiz bize evini göstermek istiyor. Burada madalyaları var. Evin her köşesinde, bahçesinde bir yerinde Buda heykeli oluyor arkadaşlar. Böyle içecek koyuyorlar ona bir ikram olsun diye. Bu çiçek yaprakları temizliği simgeliyor. Tütsü koyuyorlar ve birkaç tane farklı Buda heykeli oluyor. Bir tane de büyük oluyor genelde. Hello, how are you? Good? Yes, my son cricket. Cricket. Ha. Oğlu kriket oynuyormuş arkadaşlar. Bu kupalar, madalyalar da onunmuş. Şöyle göstereyim. Türk köyünde bir eve girdik. Misafir olduk. Yerel halka misafir olduk. Burada bir dikiş makinesi var arkadaşlar. Büyük ihtimalle ablamız burada tık 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 bir şeyler yapıyor. Daha sonrasında burada ütülüyor. Burada bir çalışma masası var. Şöyle göstereyim. Burası salon. Bakın. Bu 60. ev. 60. ev. Orada da Türk bayrağı var. Şurada bir bilgi yazıyor ama 60. ev bir şeyler yazıyor burada. Burası mutfak. How are you? You good? Abla çok tatlı ya. Burası arka bahçeye giden. Ha mutfağın devamı. Burası mutfağın devamı. Hem burası da mutfak. Burası da mutfak. Burada perdelerin arkasında odalar var. Şimdi çocukların odaları, bir de abimizin, ablamızın odası, göstermeyelim orayı. How are you brother? Good. Hello, how are you? Ya sen ne kadar tatlısın ya öyle. He? Çok sevimli ya. How are you brother? Good. Ben bunu kaldırıyorum. Evet abi Sen yavaş. düşme ama ha. Yo yo ben iyiyim, ben Çok iyiyim. sakat bir şey bak. Ben iyiyim abi sen hiç. Aynen hafif gaz ver. Aynen. Aynen işte bu kadar abi. Mantık bu. Vites nasıl atıyor? Vites, debriyaja basıyorsun. Bak orada 1 yazıyor ya. Aha. Oradan 2 aşağı doğru çeviriyorsun bir tık. Bir kademe.
Ay. Reis yani biz de boş insan değiliz yani. Evet. Biliyoruz bir şeyler. Bakın abi adamın ilk günden ara gazı çekiyor. Korna burada çok önemli gerçekten. Herkes kornaya şey yapıyor yani. Köpek geldi. Boş. Aynen abi. Mesela şeyi kullan abi. Debriyajda freni kullan. Mesela debriyaja basacaksın ama. Debriyaja bas. Debriyaja basıyorum fren. Bası tut. He. Fren dur mesela şimdi. Şöyle Dur. durduk tamam. Şimdi bir daha kalkış yap abi. Tamam şunu Kontrol et dikiz aynaları şey gibi oldu. Dikiz aynaları kontrol et, emniyet kemerini tak. ben hiç şey yapmadım ama. Bak, bak. Ben motor kullanmadım hiç. Harbi mi? Hiç sıfır. Abi. O yüzden Şimdi yavaş abi bas abi frene. Aynen dur abi şimdi tamamen dur. tamam. Şimdi yavaş yavaş Freni kaldır kaldır. sağdan bas abi. Aynen işte bu ya adam ilk günden çözdü işi. Nasıl atıyor vites? Oradan çevir aynen. Boş ver abi. Vitesi atamadım. Basılı tut çevir abi. Bir tık çevirmeye çalış. Oğlum, Aynen. çevirir Biraz mi? zorlanıyor, biraz zorla abi. Bayağı zorlanıyor ama. Bas abi şimdi işte döndür bir tık. Dur abi, Bir tık buradan bir kademe döndür yavaş abi. geçelim de buradan. Oğlum çok zormuş lan. Vites bir Yani tık. vites zormuş yani. Şimdi bir daha dene abi. Heh, Lan 3'e geçti. aynen. Boşa aldın. Allah Allah. He. Evet abi biri aldı şimdi. Tamam neyse bu kadar yeter. Yani Açın lan. Sen motor tecrüben vardı değil mi? Sıfır abi. Hayatımda hiç araba dışında bir şey kullanmadım. abi ben daha önce motor kullandım ya. O yüzden elinde basık şey. Ya evet. Heh. Bir daha bir tık daha çevir. Heh. Şu anda oldu bak. Ha, 2'ye attın şu şimdi anda. oldu. Tam ortada ne var? Boş var. Anladım. Anladın mı? Hani basılı tut abi. Tam Çevirişirken basılı tutuyorum. Şöyle bir dakika. biri aldın. Evet. Stop. Stop etti. Şeyi çekelim. El frenini de gösterelim. Burada da ver freni. Buradaki el İşte bu abi. Abi şimdi tamam el freni. Melih burada da var bir tane. Bu el freni. Abi aynı onu kullanma dediler yani. Ha, bu acil durum için olabilir belki. Köyden sahile doğru geldik arkadaşlar şimdi sizlere. Miligama'nın sahilini göstermek istiyorum. Yani bayağı bir dalga var. Gördüğünüz üzere ta ileriden başlıyor dalgalar. Çokça sörf yapan insan var. Hemen ileride sörf yapan dostlarımızı görüyoruz. Yüzenler de var. Suyun tadını çıkaranlar da var. Su çok güzel bu arada. Dalgalar da buraya kadar geliyor. Şöyle göstereyim dostlar. Bayağı tatlı bir sahil, güzel bir sahil. Kalabalığı yok. Yüksek sesle müzik yapıp sizi rahatsız edecek böyle restoranlar, işletmeler yok. Burası küçük bir köy. Nasıl vurdu dalga ablamıza ya. Biraz daha böyle kafa dinlemek isteyen diğer taraflardan, merkezi yerlerden buralara doğru geliyorlar. Burada keyfini çıkarıyorlar diyeyim yani. Sessizliğin, sakinliğin. Su çok güzel bu arada. Isısı falan çok iyi. Tam sezondayız zaten. Ama asıl sezonun patladığı dönemler Ocak, Şubat, Mart. Sri Lanka için, bu sahiller için söylüyorum. Yüksek turizm sezonu olarak geçiyor. Yağış çok az. Hava güzel. Deniz güzel. Sörf yapmaya geliyorlar. Buraya geldiğimden beri bunun hayalini kuruyordum arkadaşlar. Mayom yok. Almayı unuttum. Ama vaktinde girdik. Yapacak bir şey yok. O kadar tehlikeli bir şey yapmışız ki bak. Derin su diye tahmin ettik. Melih ile birlikte öyle dalganın üstüne atladık. İyi ki dalga varmış. İyi ki onu denk getirip o şekilde girmişiz suya. Giriş kısmı şöyle göstereceğim. Şu giriş kısmı inanılmaz kayalık ve yaklaşık 1-1,5 metre devam ediyor. Dalga olmasa siz derin su zannedip, çünkü biraz bulanık suyun içi. Derin su zannedip atlayacaksınız onun için ama direkt kafanızı kayaya çarpmanıza vesile olur bu. Bizim yaptığımız eşekliği yapmayın. Önce bir suyu kontrol edin, sonra atlayın. Çok ucuz atlattık yani, yok. Tehlikeli, çok tehlikeli. İyi ki dalgaya denk getirip dalganın içine atlamışız, o bizi tuttu. Çok güzel. Su inanılmaz güzel. Tabii ki dalgalı ama biraz ilerleyince rahat yüzüyorsunuz. Bizim boyumuzu çok az aşıyor. Belli başlı noktalarda boy verdik. Ayaklarımız yere değiyor ama ve lakin dalga olduğu için tabii sizi bayağı bir yukarı kaldırıyor. Su çok güzel ama. Su gerçekten çok güzel. İleride surf yapanları şu an bayağı bir kıskandım yani. Arkadaşlar bir tane restorana geldik şimdi, restoran kafe. Burada kendimize içecek aldık şöyle manzaraya karşı. Biraz önce yüzdüğümüz denize karşı
okyanusa karşı içecek içiyoruz. Şöyle masamızı da göstereyim. Çok da güzel bir yer bulduk ha. Abi nasıl? Beğendiniz? Sen hüpletmişsin hemen. Hava sıcak ya ama insanın hemen içesi geliyor. Mango. Melih sütlü mango içiyor. Onu bayağı sevdiği için her yerde ondan içiyor. Kazım abi de sütsüz mango içiyor. Ben de tropikal karışık meyveler. Biraz mayhoş bir tadı var. Gayet güzel. Abi fiyatlar 3 dolar 4 dolar. Yani şu manzaraya karşı şöyle bir ortamda bence gayet makul. Aynen. %100 organik bu arada. Hiç öyle katakulle yok. Bizim içtiğimiz yerde içersen 200 abi. Aynen, daha ucuza içebildiğiniz yerler var abi. Yani para veriyoruz. şu an manzaraya para veriyoruz. Evet. Bunu yani $1'dan aşağıda içebilirsiniz bunu. Arkadaşlar bakın, Sri Lanka'da çok ilginç bir şey var. Size bunu göstermek istiyorum. Sahil kasabalarında, şimdi burası okyanus olduğu için çok fazla dalga var. Böyle çubuklar dikmişler. Bu eski usul, tamam mı? Eskiden yapıyorlarmış bunu. Şimdi sadece turist attraction, yani turistlerin ilgisini çekmek için yapıyorlar. Melih gibi çıkıyor abi oraya, oturuyor, atıyor oltasını, tahtadan oltasını abi. Orada balık tutuyor. Bu şekilde okyanustan balık yakalıyorlar. Yiyorlar, satıyorlar, artık onlara kalmış. Şu an burada kimse yok. Bazı noktalarda görüyormuşsunuz, onlar da ne yapıyorlarmış? Turistler ile fotoğraf çekiliyorlarmış. Karşılığında da para alıyorlarmış. Şurada oturan 2 tane dayı var mesela. Onlar bu işi yapıyor. Hatta şurada oltası var, birazdan gösteririm. Şu an tamamen turistik bir olay aslında. Hala eski usulle balık tutan var mıdır bilmiyorum. Belki vardır. Belki devam ettiren vardır bu geleneği. Melih, ne yapıyorsun oğlum orada ya? Abi balık alıyorum. Var mı? Rastgele. Var mı bir şeyler? Bu sene bir şey yok. Dalgalar buraya kadar geliyor arkadaşlar. Yani aslında Melih'in yaptığı şey bir tık tehlikeli. Kayalık çünkü burası. Ama Abi hiç güven vermiyor. hiç güven vermiyor değil mi? Nasıl versin abi, baksana ya. O seni nasıl taşıyor? Şüpheli. Aman kankam, dikkat et. Ya Ama abi böyle hissedebiliyorum ben şimdi. Yani hani o adam saatlerce orada nasıl duruyor mesela? değil mi? Abi akıl kârı değil ya. Gerçekten öyle ya. Saatlerce duruyorlar. Duruyor. Orada ne yakalayabilirse yani. Bir de oğlum kovası mavası vardır herhalde yani. Yakaladığını asıyor, var. tutuyordur bir yere. Bak orada bir tane şey var. Poşet var acaba. Bir de şeyleri fark ettin mi abi? Balıklar kayalarda böyle atlayıp tutuyor, gösteriyor. Sıkışıyorlar değil mi buraya? Şu balığı görüyor musun? Ha evet bak, balık var şurada. Yok. Bak kanka bak. Ana atlıyor. Bak nasıl değişik bir şey ya. Bak atlıyor bak. Kurbağa gibi balık abi. Kurbağa gibi balık harbiden. Oğlum o çok farklı bir tür değil mi ya? Çok ben Aman dikkat et. ilk defa gördüm abi böyle bir şey. Kanka bu okyanus bizi alıp götürmeden. Abi şu nasıl geliyor baksana. Düşünebiliyor musun abi? Evet ya, tsunami harbiden 10 metre ile 30 metre arasında bir cisim yaklaşıyor yani. Olta bu arkadaşlar, bakın. Olta bu. Ağacın bir dalını, bayağı da hafif bu arada. İçi de böyle boş gibi sanki. Ya da çok hafif. Şöyle bir ağacın dalını yonta olta yapmışlar arkadaşlar. Misinasını dolamış. Dayılarımız burada. Eski usul. Balıkları nasıl tuttuklarını gösteriyorlar, turistler de fotoğraf çekiliyor. 5000 rupi istiyorlarmış karşılığında. 18-20 dolar civarı bir şey yapıyor. Şu gördüğünüz kıyafet var ya, dur göstereceğim. Gördüğünüz kıyafetin altında hiçbir şey yok. Anadan üryan. Kanka beslenemeyince enerji hemen düşüyor ya. Doğru. Gezerken beslenmeye çok dikkat etmek lazım ve dinlenmeye de dikkat etmek lazım. Mahvoluyor insan çünkü. Dostlar, şimdi Melihlerin kaldığı yeri göstermek istiyorum sizlere. Bugün gezdik dolaştık, bir eve uğrayalım dedik. Birazcık dinlenelim, yemek yapıp yiyelim. Daha sonrasında gezimize devam edeceğiz. Gelmişken kaldıkları yeri de göstermek istiyorum. Mirisa'nın merkezinden 4 kilometre uzaklıkta bir villada kalıyorlar arkadaşlar. Melih ve Kazım abi burada birlikte kalıyor. Airbnb'den bir ev kiralamışlar. Bakın bahçesi böyle, tuktuğu Melih hemen buraya park etmiş. Şöyle bir bahçesi var. Çok beğendim ben burayı. Sizlere de göstermek istedim. Arabayla buraya kadar da gelebiliyorsunuz. Bu da iç kısımda kalan bahçe. Şöyle oturup yemek yiyebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, çay kahve bir şey içebilirsiniz. Güzel bir oturma alanı yapmışlar. Hemen şöyle evin içini de göstereyim sizlere. Bayağı eve girer girmez geniş bir salonla karşılaşıyoruz. Şöyle koltuk da koymuşlar. Bayağı geniş bir salon. Abi odanızı göstersem olur mu?
tamamdır. Şöyle odaları da göstereyim. Bakın burada bir tane oda var. Kazım abinin kaldığı oda. Şöyle göstereyim. Çift kişilik bir yatak var. Aynı oda burada da var. Melih burada kalıyor. Burada da bir tane oda var. Şöyle göstereceğim. 3 tane bu şekilde oda var arkadaşlar. Hepsinde de çift kişilik yatak var. Yani 3 tane çifti aynı anda ağırlayabilecek bir yer burası. Bir tane tuvalet, banyo var burada. Şöyle göstereyim. Işıkları da yakalım. Böyle büyük bir tuvalet banyosu var. Burada yemek yiyebileceğiniz bir masa var arkadaşlar. 4 tane sandalyeniz var. Mutfakta 2 parça aslında mutfak. Bir kısmı böyle ocak vesaire bir şey yok. Sadece lavabo var, buzdolabı var. Orada bardaklar vesaireler var. Bango var. Burada da asıl mutfak var. Mutfağın ana kısmı ocak vesaire burada. Bahçeye bağlanan kapı. Buradan çıkınca da çamaşır makinesi var. Çamaşırlarınızı orada yıkayabiliyorsunuz. Burada şey de var, sele de var. Orada asıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buranın güzel tarafı şu. Merkeze 4 kilometre uzaklıkta değil mi burası? Mirisa'ya 4 kilometre uzaklıkta. Geceliği kaçtı? 36-37 dolar civarı bir şey dediniz değil mi? 35 dolar civarı arkadaşlar. Bakın şu kocaman kat. Bir de buranın üst katı var. Oranın girişi ayrı. İsterseniz 2 katı da kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle tek katı da kiralayabiliyorsunuz. Tek bir katın kirası 35 dolar arkadaşlar. Ya benim kaldığım otel odası 24 dolar. Tek bir göz oda. Hiçbir şey yok içerisinde. Bir balkonu var. İşte havuz mavuz bilmem ne. Tuvaleti banyosu içinde o kadar. Mutfak yok, bir şey yok. Ama burası yani 3 tane devasa oda var. Her odada tuvalet, banyo var. Bir tek senin odada tuvalet banyo da yoktu galiba. Bir tanesinde var. Bir tanesine var pardon. İki tane tuvalet banyo var. Doğru. Mutfağı var. Çamaşır yıkayabiliyorsunuz. Sadece merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Onun dışında her şey. Çok iyi otoparkı var. Bahçesi var. 35 dolar arkadaşlar. Gecelik 35 dolar. Bedava. Sezonunda. Sezonda bir de bak sezondayız ya. Bu videoyu Ocak ayında izliyoruz. Sezon. Ocak, Şubat, Mart en yüksek sezon. Ve en yüksek sezonda evin kişi başı değil bu arada. Toplam ücret 35 dolar. Bölüyorsunuz. Siz 2'ye bölüyorsunuz. 3 kişi kal 3'e böl. 5 kişi kal 5'e böl. Yani internet dahil, elektrik, su filan her şey içinde dahil. Ödemeniz gereken ekstra bir şey yok. Yani 3 tane çift gelse 6 kişi. 2 tane klima var. Bitti abi. Pervaneler var, klimalar var. Ücret böyle. Bazen kamera almıyor abi o yüzden. Sen de geri gittin iyice. Elinize kolunuza sağlık abi. Dostlar soframızı şöyle göstereyim sizlere. Makarna yaptık. Tavuğumuz var, salatamız var, cacığımız var. Burada meyvemiz var, ananas, içeceğimiz var, enerji içeceği, ekmeğimiz var. Daha ne olsun? Tatlımız var abi. Daha tatlımız var. Yoğurtlu mangomuz var. Elinize kolunuza sağlık abi tekrardan. Afiyet bal olsun. Şöyle tekrardan tabağımı göstereyim arkadaşlar. İşte mutfakta bir yerde kalmanın da avantajı bu. Hemen tak yemeğinizi hazırlıyorsunuz. Bir önceki videoda bir tane tepeye gelememiştik arkadaşlar. Coconut Tree Hill diye geçiyor. Coconut Ağacı Tepesi diye geçiyor. Farklı bir noktadan gün batımını izlemiştik. Burası da popüler yerlerden bir tanesi gün batımını izlemek için, ziyaret etmek için. Kalabalıktan da anlıyorsunuzdur dostlar. Şöyle göstereyim. Burası ücretsiz. Kafelerin yanından çıkabiliyorsunuz buraya. Dilerseniz kafelerde de tabii ki de oturup vakit geçirebilirsiniz. Gün batımını izleyebilirsiniz. Ortam gayet güzel arkadaşlar. Birazcık kalabalık sadece. Manzaramız gayet güzel. Bir önceki videoda şu karşıdaki adacıktan manzarayı izlemiştik. Hemen onun arkası da sahil arkadaşlar. Mirisa sahili. Mirisa sahilinden yürüdükçe buraya doğru, başka bir sahile doğru geliyorsunuz. Buradan da devam ediyorsunuz. Ara ara böyle ufak sahiller var. Oralarda denize girebiliyorsunuz. Surf yapabileceğiniz alanlar var. Restoranlar, kafeler var. Kalabileceğiniz guest house'lar, oteller vesaireler var. Böyle butik otel tarzı. Tatlı bir yer ya. Gerçekten tatlı bir yer. Şimdi çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Bir tane Türk arkadaşımız, Melihler sayesinde ben de burada olduğunu öğrendim. Böyle bir otel işletiyor. Bir dedim bir ziyaret edelim, tanışalım kendisiyle, hikayesini dinleyelim, öğrenelim. Burada mutfak kısmı var. Şöyle mutfak kısmını göstereyim.
İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsın hocam? Abi Türk Dağ, nasılsın hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Daha önceden böyle hiç konuşmamış, tanışmamış gibi. Yeniden. Ben ismini öğrenebilir miyim tekrardan? Adım Furkan. Furkan. Evet. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. 3 yıldır buradasın. Yani şöyle 3 yıl önce falan geldim buraya. Birkaç defa geldim zaten Sri Lanka'ya. Bu birinci gelişim değil. Rusya'da yaşıyorsun. Normalde Rusya'da yaşıyorum. Türk'üm. Normalde Rusya'da yaşıyorum. 3 yıl önce buraya geldik arkadaşımla. Bir otel açmaya karar verdik. Ne soruyorsun, ne anlatayım şimdi? İsmi ne otelin onu da söyleyelim gelecek ismi olanlar için. France Co-Living Villa. France Co-Living Villa. Evet. Tamamdır. Sizi Sri Lanka'ya atan ne oldu peki yani? Ya buraya geldik, burada bir otel açalım. Bunun fikri Yani nereden çıktı? Onun gibi bir şeydi aslında. Biz ilk Sri Lanka'ya geldiğimizde girdiğimiz otel şeydeydik biz. Güya 5 yıldızlı otel. Yani parasıydı o zaman paraydı. 3 yıl önce ortalama 350-400 dolar para verdik geceliğine. Bir hafta kaldık. Çok pahalıydı Harbi yani. mi ya? Öyle olmasına rağmen tabi her şey dahil. Çok kirliydi o da. İnanılmaz kirliydi. Ya. Çarşaflar kirliydi, havlular kirliydi. Onu geçtik. Hani ilk beğenmedik ama ilk geldiğimizde hani burada çok iş potansiyeli var dedik yani. Bazı insanlar gibi. Burada abi. Yatırımcımız orada. Her şey duyması var. Burada şu iş kurulur. Şuraya şu lazım. Olabilir herkesin 1 şeyi dolar farklı. ev, 1000 dolara ev buldu bugün. 1000 dolara Bakış, buldu. bakış açı. Ev. 1000 dolara satılık. ev. Tabii satılık. Daha pazarlıkla indiririz onu. Aa, %3 de verim zaten. Şaka gibi. yok ya ben istemiyorum. Şimdi Bugün sen de- o lafını böldüm kusura Yok, bakma. estağfurullah. O oteli sevmedin diye mi? Oteli sevmedik. İlk geldiğimizde zaten dedi ki burada çok fazla iş potansiyeli var. Çünkü biz geldiğimiz gibi biz de Kazım abi gibi çok gezdik. Sağla sola insanlarla konuşuyorsun. Yerliler tabii bunların hepsi. Hiç Türk falan görmedik. Ondan sonra biraz zaman geçince yabancıları tanımaya başladın. Yabancılardan kastım dışarıdan gelip burada otel açmış, restoran Ha, iş açmış. yapan insanlar. İş yapan insanları. Expatlar. Onlarla tanışmaya başladık. Biraz daha ilerleyince o zaman vaktimiz bitti. Sonra geri döndük. Dedik ki bir daha gidelim bir Ar-Ge çalışması yapalım. Bir araştırma yapalım. Ne yapabiliriz biz burada? 3. yılda dedik ki gelelim biz bir otel açalım. Geldik kendi otelimizi açtık. İçeride gördüğünüz bizim şansımız şuydu. Bu bina tamamen yeni yapılmıştı biz gelmeden önce. Sıfır bina. Tabii sıfır bina. İçerisindeki eşyaların çoğu sıfırdı ama hani bizim istediğimiz gibi tarzda değildi. Onları da yenilediniz. Biz tamamen yeniledik içine. Ondan sonra açmaya karar verdik. Derken kahvaltı dahil yapalım dedik. Kahvaltıda ne yapalım? Türk usulü mü? Kesinlikle. Türk usulü bir de Rus menüsü. Genellikle zaten müşterilerimiz ya Rus ya Alman. Türk çok az geldi. 3-4 tane geldi. Onun dışında oteli açmaya karar verdik. Açtık şu an 2. sezonumuzdayız. 3. Hayırlısı olsun. sezonumuzda daha doğrusu. Çok sağ ol. İşte sorunlar yaşıyoruz. Yaşaya yaşaya öğreniyoruz kesinlikle. Daha Yani, yeni aslında. tabii. Yani buraya da bağlı değiliz. İstediğimiz zaman gidebiliriz. Rusya'ya veya Türkiye'ye de dönebiliriz. O rahatlığı var buranın. Daha doğrusu bizim o rahatlığımız var. Başkalarını bilmiyorum. Çünkü biz sistemi tam oturttuğumuz için artık şu anda rahat rahat hareket edebiliyoruz. Sizin yerinize buraya bakabilecek biri var. Tabii kesinlikle. Peki burada mesela çok büyük cesaret. Sri Lanka çok bilinmeyen bir ülke baktığında. Özellikle iş potansiyeli olarak. Nasıl cesaret ettin? Nasıl burada bu prosedürü öğrendin? Ya biz her Güvendin. Evet. Güvenmediğimiz için her şeyi yasal olarak halledelim dedik. Bir avukat tuttuk. Avukat aracılığıyla avukat bizim her işlemimizi halletti. Ve yerli bir halk kesinlikle şart. Daha önce de anlattım zaten. Yerli bir halk arkanda veya yanında olmadığı sürece kazandığın para böyle var ya titreye titreye yersin. O kadar şey. Yani birilerini desteklemen lazım. Onlar göz kulak olması lazım. Yani evet onun Aslında gibi. işletmeye onlar göz kulak olacak. Kesinlikle. Sen sahibi olacaksın. Evet. Kardan pay alacaksın Tam gibi olarak yani. bu. Burada Madiha'da, Polhena'da, Mirissa'da yapan çok fazla yabancı da tanıyoruz. Rus. Hatta var. Tabii o deport edildi bu arada. Bir tane Rus var. 6-7 yıl önce buraya gelmiş. 7 tane restorantı vardı burada. 7 tane ve restoran Harbi dediğim mi ya? yani öyle ufak kafe tarzı şeyler değil. İyi Bildiğin restoranlar. 7 tane çok güzel restoran vardı. Hepsi de deniz kıyısındaydı. Çok güzel. Ve ya. tam turistik bölgelerde. Çok bakir bir yer ama gelip burada iş yaparsın yani şu an. Tabii Hem canım. de çok düşük paraya yaparsın baktığında. Tabii canım yani cebinde Diğer yerlere, ülkelere göre, popüler ülkelere göre. Kesinlikle öyle. Popüler olan Asya ülkelerine göre. Burası Evet. en uygun olanı. Şöyle yani 1000 dolar varsa cebinde 1000 dolardan başlarsın ya da 5000 dolar varsa cebinde 5000 dolardan başlarsın. Bu 50.000 dolara kadar gider ama cebinde 1000 ila 5000 dolar arasında olan insan gelip buraya rahat rahat iş yapar.
Ama Mesela nasıl bir iş yapabilirim? 1000 dolarla 5000 dolar arası param var. şimdi şöyle 1000 dolar biraz az olabilir. Şundan dolayı az olabilir. Çünkü Mirket kurabilirim belki evet, o paraya. evet. Yani 1000 dolara 1500 dolara şirket kurarsın. Tamam. Daha doğrusu avukat senin her işini halleder. Tamam. 5000 dolarla da ufacık bir Kafe tarzı bir yer açabilir miyim 5000 kafeden dolara? değil de bir juice bar açabilirsin mesela. Ha. Biraz büfe gibi. Kesinlikle. Büfe gibi ama büfe değil, juice bar. Yani alkol ve Kokteyl, meyve suyu, o kokteyl, tarz meyve şeyler suyu tarzı satabilirim şatlar. ha. Ki burada popüler ve çok gider yani. Tabii, Rusların- sıcak olduğu için. Turistlerin Sahil tarafında mı, iç kısımlarda mı peki bu? Yani iç kısımda değil, ana yol üzerinde. Çok Sahil evet, sahilde biraz daha bütçeni arttırman lazım. Mesela İş atıyorum potans- bir restoran, kafe tarzı bir şey açmak istesek nasıl bir para gider? Biraz daha merkezi konumda. Minimum 10.000 doları gözden çıkartman gerekiyor. Tamam. Minimum. O da çok büyük bir para değil şu anda yani. 10.000 evet. dolar ortalama kaç? 450 bin lira civarında Evet, para yapıyor. yarım milyon civarı. Kesinlikle Türk 450 lirası. yani 500 bin lira kafeterya açıyorsun. Ana vatanın olmayan bir yerde. Mükemmel bir şey bu. Yani bu değerlendirilebilir bir şey. Gelmek isteyenler kesinlikle gelsin. Kesinlikle. Yani iş potansiyeli çok yüksek çünkü. Peki Tavsiye şimdi ederim. senin otelin biraz daha böyle ara sokakta bir yerde kalıyor. Buranın iş potansiyeli nasıl sence? Yani konum olarak merkezde değilsin. Biraz daha merkezin dışındasın. Şimdi şöyle, Mirissa merkezin doğru. Mirissa merkezin çok hafif dışındayız. Sebebi şu, çünkü oteller tamamen bu tarafa kayıyor. Değil mi? Otel Mesela- bölgesi olarak gördük biz Mesela burayı. bak, Mirissa'da hiç lüks otel gördün mü? Yok, Göremezsin. hayır, hep dışarıda. Hepsi burada. Villalar da bu tarafta. Kesinlikle öyle. Hepsi burada. Çünkü oradaki turizm bu tarafa doğru Ulaşım kayıyor. da kolay olduğu için burada kalıp Tabii. orada rahat ulaşıyorlar oraya, Tabii. sahile vesaire. Burada Ya- da sahiller var. Tabii buradan Mirissa'ya tuktukla 6-7 dakika. Çok defa gittim yani. Öyle çok uzak değil. 3 kilometre. Buradan tuktukla Mirissa'ya 3 kilometre. Peki önerir misin gelip burada iş yapılması, Gelsinler. ticaret yapılması? Kesinlikle gelsinler. Yani cebinde iyi bir iş yapmak istiyorsan, cebinde 20 bin, 25 bin doların varsa gel burada iş yap, ekmeğini yersin. Normal şartlarda takılmak istiyorum yani normal şartlar altında iş yapmak istiyorum. Atıyorum 20 bin bütçesi yoktur herkesin ama 10 bin vardır %90 ihtimalle. Yani 10 bin olan da gelip burada normal şekillerde bir iş yapabilir. Biz ortalama o civarda bir para harcadık çünkü. Türkiye'de basit bir ev parasına burada çok rahatlıkla bir iş Kesinlikle yapabilirler öyle. o zaman. Ev taşıma parasını al başlığa da bunu yapabilirsin artık senden öğrendim. Ev taşıma Ev taşıma parasına iş Sri kurmak. Lanka kesinlikle öyle. Ev taşıma parasını başka bir ülkede iş Ben kurmak. mesela Türklerle hep konuştuğumda çok itiraf niteliğinde şeyler söylüyorlar bana da. Genelde böyle abi bak bunu da söylemezler. Ben sana senin videonda söyleyeyim diye çok söylüyorlar. Ben o yüzden bu tarz videolara bir Türk'ün itirafları falan yazıyorum yani. Yani yazabilirsin onu. Doğru söylüyorsun. Var mıdır öyle hani şunu hiç kimse söylemez ama böyle bir şey de var dediğin hani sana Var da ben söyleyeyim de mi dediğin. söylemesem acaba? Şuna da dikkat edin bak. Şey, Bunu kimse söylemez Ya size buraya dediğin. gelirken kesinlikle avukat dahil hiç kimseye güvenmesinler. %100 güvenmeyin. Kesinlikle. Avukat dahil. Çünkü bazı avukatlar var. 100 dolar alırım senden, her işini hallederim der. 100 dolarını alır, ortadan kaybolur. Bazıları var 400 dolar alırım der. 400 dolarını alır, ortadan yine kaybolur. Yani o yüzden kesinlikle güvenli. Biz bu avukatı da referans aracılığıyla bulduk. Dolayısıyla tam güvenebildik. Tam güvendik ama kontratı yaparken de hani acaba diye kesinlikle öyle. Kesinlikle ama çok şükür yani tek bir şeyde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Şu an alo desem hemen cevap verir. O kadar iyi bir avukat. Peki son Kolombiya'da. bir şey daha sorayım. Avukattan yana onu da sormak istiyordum. Senin cevaplaman iyi oldu. Mesela bu çevrede aşağı yukarı gecelik böyle otel fiyatları ne kadar? O ben değişiyor. mesela Mirissa'nın merkezinde gecelik 24 dolara basit bir odada kalıyorum. Tam böyle fiyat performans oteli. Bak şimdi 10 dolara da yer bulursun. O çok yani Asya ülkelerinde siz gezginsiniz benden daha iyi bilirsiniz. Ben o kadar Estağfurullah. gezmedim ama yani 10 dolara da yer bulursun ama yeri var. Yan yana iki binada da şu evde mesela 10 dolara kalabilirsin. Ya da arka tarafta 10 dolara kalabilirsin. Ama kaldığın oradaki kaliteyle buradaki kaliteyi bir tutamazsın yani. Ya da ileride çok lüks bir villa var. Denize sıfır. Geçen günlerde gidip baktık mesela. Denize sıfır ama geceliği 400 dolar civarında falan. 400 dolar civarında ama
Çok hani pahalıymış bizimkisi ya. yani bak arada Benim sadece 100 gördüğüm metre o var. galiba. Ben de geceli 400 dolar olan bir yer gördüm. Büyük ihtimalle orası. Arada sadece 100 metre var fark var. Yani bizim otelimizle onların oteli arasında arada sadece 100 dolar fark var. Senin otelin fiyatını söylemek ister misin? Benim otelimin fiyatı ortalama 55 dolardan başlıyor. O da sezon yokken. Sezon varken bu 90 dolara kadar çıkıyor. Yani Ocak, Şubat, Mart asıl buranın tam Evet. sezonu gibi. Gecelik Kesinlikle. 90 dolar. Yani biz- 2 kişi kalabiliyor odada. Tabii odada 2 kişi kalabiliyor. Kahvaltı dahil. Çoğu şeyden faydalanabiliyor diyeceğim ama başka bir şey kalmıyor. Kahvemiz Yani var. kahvemiz, Kahvemiz o da var. ekstra bu arada. O da ekstra. Sadece şey yani Konaklama ve kahvaltı 90 dolar sezonda. Sezon Ama- olmazsa 55 dolar. tabii bu Booking üzerinden yapılan odalarda yani normal şartlarda gelip konaklamaya ya da yer istedikleri takdirde 90 doların çok çok altına atıyorum 70 dolarında oluyor. Bu videodan 65 geldi dolar. diyelim, gördü. Hiç Booking'den şey yapmadı, rezervasyon yapmadı. Yer Burak'tan varsa geldi. indirim yaparız o zaman. Tabii canım yapmaz olur muyum? Yani normalde dışarıdan gelenlere yapmıyoruz ama Yok yok şaka Yo, yapıyorum. yo, öyle bir yo, öyle bir kesinlikle. mecburiyetin yok daha. yo mecburiyetim yok ama yapabilirim. Daha önce de Eyvallah. söyledim onlara yapabilirim yani kesinlikle. Yani tabii sizin şeyle gelmesi şart. Tamam. Yani kesinlikle yaparım. Yolunuz bilginiz düşerse olsun yani. arkadaşlar, bu videoyu izleyip de buraya yolunuz düşerse mutlaka gelin. Yani- En azından yardımcı Evet, olur. Yardımcı kesinlikle. olur kesinlikle. Bir iş, aklınızda bir şey vardır, yol gösterir. Tertemiz yerde konaklamış olursunuz Kesinlikle arkadaşlar. öyle. Şey bir de ne diyecektim? Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Başkaları gibi şey yapmayız. Yarı yolda bırakmayız. Ya da kapıda bırakmayız. Onu da söyleyeyim yani. Hani Çok teşekkür kesinlikle ederim, gelip çok sağ olasın. kahvemizi, çayımızı içebilirsiniz. O konuda kesinlikle endişe etmesinler. Çok sağ olasın, Elimden çok geleni de teşekkürler. o konuda yardımcı olurum yani. Yeter ki karar verip gelip iş yeri açsınlar. Yani illa konaklama Ha değil. evet doğru. Sana ulaşabilecekleri bir yer var mı peki? Evet. Sosyal medyada böyle destek oluyor musun? Yani Instagram sayfası açtım. Hı hı. Çok yeniyim. Tamam, aşağı yazayım ben Evet, onu. süper Ulaşsınlar olur. sana Harika. oradan. Olur mu? Evet, Açıklamaya harika. da yazarım arkadaşlar. Harika. Ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Selamımı da iletin lütfen. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.